Paralel park konusuyla ilgili bütün soru işaretlerini ortadan kaldırıyoruz. Çok fazla soru geliyor arkadaşlar. Arkalarımı eşitleyeceğiz, aynalarımı yan yana getireceğiz. Açık olarak söylüyorum arkadaşlar, aynaları yan yana getirmek diye bir şey yok. Aynaları hizalamak, kim bu şekilde anlatıyorsa anlatsın, kesinlikle yanlıştır. İki arabanın boyu aynıysa evet, aynaları yan yana getirip hizalayarak parka başlayabiliriz. Ama bütün arabaların boyu aynı değil. Sedan araba var, hatchback araba var, SUV'lar var, Cross'lar var, minibüsler var, kamyonlar var, otobüsler var. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Her ne olursa olsun arabaların arkalarını yan yana getireceğiz. Yani bizim arabanın arkasıyla yanaştığımız arabanın arkası aynı hizada olacak. Bizim arabanın arkası yanaştığımız arabanın arkasını geçmemiş olacak. Daha geride de durmayacak. Bunu nasıl anlıyoruz? Aynaya bakıyoruz. Aynada bizim arabanın arkası yandaki arabanın arkasıyla birbirine baktığında aynaları eşitlemiş oluyoruz. Özetle yan aynamızda, sağ aynamızda yanaştığımız arabanın arkasını görmeye başladığımız an artık arkaları aynı seviyeye getirmiş oluyoruz. Şimdi bunu bir örnekle hemen canlandıracağız. Şu görmüş olduğunuz kırmızı arabanın arkasında bir araba daha var. Biz o arabanın yanına yanaşacağız ve geri geri paralel park yapacağız. Öncesinde yola çıkmadan önce tabii ki kontrollerimizi yapıyoruz. Dörtlerimi kapatıyorum. Sola sinyali verdim. Vitesimi 1'e aldım ve ilerliyorum. Evet, şurada görmüş olduğunuz kırmızı arabanın yanına yanaşıyoruz. Evet, bu arabayla yan yana geldik. Şimdi artık arkadaşlar dörtlerimizi de açalım. Artık aynı anda bu arabanın arkasını görene kadar devam edeceğim. Bakın, arkası göründü. Biraz daha gidiyorum. Tam eşitlemiş olayım. Benim arabanın arka kapı kolu o arabanın arka köşesine bakıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Yandaki arabanın arkasını gördüm. Biraz da bu tamponun alt tarafını gördüm. Artık durabilirim. Daha fazla ilerlersem arkasını geçmiş olurum arkadaşlar. Buradan sonra yapacaklarım çok kolay. Önceki videolarımdan hatırlarsınız. Vitesi geri alıyoruz ve direksiyonu sonuna kadar sağa kırıyoruz. Neden? Sağ tarafa park ediyoruz. Sonrasında sağ aynadan sağ tarafa bakıyorum arkadaşlar. Bizim arabanın arka kapı kolu sağdaki kaldırımla kesişecek ve kaldırımın üstüne çıkacak. Ve arabamızın alt köşesi, kapı kolunun alt tarafı arkadaki kaldırımla kesişti. Bakın, üçgen köşeleri birleşti. Burada duruyorum. Direksiyonu topluyorum. Yani 1,5 tur sola çevirdim. Geri geri yanaşmaya devam ediyorum. Ne zamana kadar yanaşacağım arkadaşlar? Bu ön köşede şöyle gösteriyorum. Bu yanaştığımız arabanın bu arka köşesini görene kadar. Bakın, bu yandan değil. Ön camdan, ön camın köşesinde görmem gerekiyor. Alt köşede. Evet, geri geri gelmeye devam ediyorum. Bu arabanın arkasını artık ön camımın köşesinde net bir şekilde gördüm. Burada artık duruyorum ve direksiyonu sonuna kadar sola çeviriyorum. Neden? Arabamın burnu içeri girsin, arka tarafı da kaldırımdan kurtarayım. Kafamı yükseltip ayna ayarıyla hiç oynamadan aynaya bakarak geri geri gelmeye devam ediyorum. Kaldırımı yeniden paralel gördüğümde, bakın şu an artık paralel olduk. Duruyorum. Direksiyonumu 1,5 tur topluyorum. Vitesimi boşa alıyorum. El frenini çekiyorum. Artık parkı tamamladık. Şuradan bakabilirsiniz. Az önce yapmış olduğumuz park işlemini görüyorsunuz. Kaldırımla aramızda makul bir mesafe var. Sıfır yanaşmak istemiyorum. Lastikleri kaldırıma sürtmek istemiyorum. Biraz daha yakın olabilir ama zorunlu mu değil. Şu an oldukça ideal, güzel bir park seviyesindeyiz. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Katıl butonunu tıklayarak veya süper teşekkür bölümünü inceleyerek kanalıma küçük katkılarda bulunabilirsiniz. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.